Sola gelsin. Evet. Çağatay çok az sağa gel. Aradan ha bu. Çağatay sola. Bu. 3. Tamam mı? Tamam. 2, 1. Kayıt yapıyor. Çağatay. Adını Feriha Koydum dizisinde gayet böyle sakin, efendi, tabii anormal olaylar haricinde bir karakteri canlandırıyorsunuz. Normal hayatınızda da hep böyle misiniz yoksa böyle deli dolu seneleriniz oldu mu? Yani tabii her insanın bir deli dolu yılları olmuştur. Gerçi yaşım daha 21. Çok Ben gençsiniz evet tabii. herhalde erken duruldum. Bilmiyorum, karakterimle alakalı da olabilir. Ama çok deli bir dönemim oldu benim de. Özellikle ortaokul zamanlarım. O zamanlar öyleydi. Yaramaz Şimdi bir yine çocuktunuz. Evet, çok hiperaktif. Enerjimi nereye dağıtsam diye düşünüyorum. Okuldan mesela o deli dolu yıllarınızda hiç kaçtığınız falan oldu mu? Tabii ki evet. Hatta sık sık yapardık bunu. Eyvah, öğretmenler deli. Devamlılığı hesaplayıp yani belli bir sınırımız vardı 20 gün kadar. Ona göre okulu kırma, ne bileyim bazen normal hastalıktan dolayı gidememe oluyordu. Bazen de kendi canımız sıkıldığı için o enerjimizi bir yerlerde harcamak için futbol maçı yapardık halı sahada. Ne bileyim tekne kiralar açılırdık. Tekneyi kiralayıp. Evet, hatta bir gün ilginç bir anım var tekneyle ilgili. Onu da anlatayım. 5-6 arkadaş gittik. İşte Yeşilköy tarafından kiraladık. Nasıl bir tekne? Kayık. Normal kayık. Evet, yani 5-6 kişi. Ben kürek çekiyorum. Yani ben de tam bilmiyorum kürek çekmeyi o zamanlar. Sonradan öğrendim. Ben yoruluyorum. Yanıma bir arkadaş geliyor. Bir küreği ben alıyorum, bir küreği alıyor bu sefer. Öyle değişmeli çekiyoruz. Bayağı açığa gidiyorsun. Bayağı gidiyoruz yani. Denizde sakin böyle. Sonra birden kürekleri koyduk. Baktık tekne kürek çekmemize rağmen gidiyor. Akıntıya girmişiz. Böyle adalara doğru. Eyvah eyvah. Marmara Denizi çok tehlikeli evet. diyorlar Onu hiç zaten. hesaplamadık ama. Tabii Yani hiç aklınıza gelmedi öyle bir şey oldu. 15-16 yaşındaydık ama biz o heyecanla aha kaçtık falan. Hayır, üzerinden. Yeşilköy açığında yani hani Bir de Yeşilköy'de Boğaz'da da değiliz yani. Boğaz'da tamam akıntı var ama demek Yeşilköy açığında da yakalandınız. Sonra işte ne yapsak kürekleri zaten aldık içeri. Orada bağırdık. İşaret yaptık abi kurtarın bizi gibilerinden. Bağladılar bizi tekneyle çektiler ön tarafa doğru akıntıdan çıkana kadar. Hemen Sonra yani sahile birisini yaklaşınca buldunuz, tabii. şanslıymışsınız. Tabii bayağı korkmuşuz. Görünürde yoktu. Sonra bir tane yaklaştı böyle bir 15 dakika sonra. Biz gittik. Bıraktı bizi akıntıyı geçene kadar. Sonra biz devam ettik. Tekrardan döndük. Bir daha yapmadık da böyle bir şey. Korkudan Gazetelerde bile okuyoruz hani balık, Çok, evet. balığa çıkıyorlar mesela Silivri'de. Silivri açıklarında kaybolanlar oldu galiba bazı yazın. Oluyor. Akıntı atıyor yani. Siz balığa da merakınız var. Evet, balık tutmayı seviyorum. Dinlendiriyor. Keyifli. Çocukluktan beri herhalde değil mi? Basket de oynuyormuşsunuz. Basket oynadım. 9 sene basket oynadım. Profesyonel mi oynadınız? Yani lisanslı olarak 9 sene oynadım profesyonel anlamda. Onu da çok ilginç bir yanım var. Yaz okulunda ben gidiyordum. O zamanlar futbola merakım vardı. 9 yaşındayım falan. Sonra yaz okulunda bizim her orada ayrı branşlara giren, mesela basketbola basketbol hocası bakıyordu, futbola futbol hocası bakıyordu, voleybola da voleybol hocası bakıyordu. Sonra nereden aklınıza geldi modellik? Sonradan zaten o basketbolunda her şey bence bir zincir şeyi vardır ya. Her Evet. şey her şeyin devamını getirir. O basketbol benim Ortaokulda fiziğimin başladınız. altyapısını yaptı mesela. Ha tabii muhakkak. Ortaokulda başladınız herhalde, lisede devam Yok, ettiniz. ilkokulda başladım. İlkokul 5. sınıfta falan başladım. Yani 4. 5. sınıfta basketbol oynamaya başladım. Basketbol oynarken herhalde etraftan söylüyorlardı. Neden manken olmuyorsun, model olmuyorsun falan diye. Yalnız şöyle bir şey aklıma takıldı. Acaba mankenlik, modellik yarışmasına katılıp oradan oyunculuğa atlayabilirim diye hiç aklınıza geldi mi? Onu düşünüyor muydunuz? Ya Çünkü aslında- benim tahminime göre yani sizi tanıdığım kadarıyla o kadar mankenlik değil de oyunculuk daha ağır basıyor hayatınızda gibi geldi. O Ya, fikirle mi başladınız? O fikirle başlamadım. Ama şu anda yani ikisi de hani anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun gibi bir şey sordunuz şu anda bana, ya da hangisini? Şimdi modellikten gelmeyeyim, 2 sene yaptım. Modellik. Sevdiniz yani mankenliği. Tabii çok hoşuma gitti, keyifli. Yani resim çektiriyorsun, hem para kazanıyorsun. Ya, güzel iş. Ama şey düşüncem yoktu yarışmaya girdiğimde. Ben işte mankenlik yapıyorum, paramı kazanıyorum. Modellik yapıyorum, paramı kazanıyorum ama
benim oyunculuğa daha çok para kazanmam için ya da daha çok tanınmam için bu yarışmayı basamak olarak kullanmadım. Öylesine tavsiye ettiler, girdiniz. Evet, Birinci yani girdim. seçilince de teklifler geldi. Kendimi Oyun. denemek için girdim biraz da. Basamak olarak hiçbir zaman best model'ı kullanmadım. Oyunculuğa geçiş yaparım, daha çok tanınırım. Öyle kısmet, kader yani binlerce kişi girdi çünkü. Ben Evet. çıktım o sene. Evet. 2000 kişi müracaat etti dediniz Yani- galiba aşağı yukarı. 1000 kişi müracaat etmişti, evet. Öyle hatırlıyorum ben de. En iyi erkek model seçilince geçen sene oyunculuk teklifleri geldi ve o tarafa ağırlık verdiniz. Çok garip bir şey. Ben ya ona çok dikkat ettim. Best Model seçildiğim gece hani yağmur yağar, berekettir, her şey bolluktur demek ya. O gece kapının önüne çıktım. Felaket bir yağmur yağıyordu yani böyle. Ya yere çarpan yüzüme kadar damla atıyordu yerden ya. O şekilde yağmur yağıyordu. İnşallah dedim yağmur kadar bereketli olur madem dedim. Böyle bir şey yaptık, birinci olduk, böyle seçildik. Devamı da en iyi şekilde gelir dedim. Yani ben de çalışacağım dedim. Ve bu 2011 yılı benim için çok verimli geçti. Çok şanslıyım. Ama O siz- gece de direkt teklif geldi zaten. Ben Ne güzel. onu dedikten sonra yağmur inşallah bereketiyle gelir diye. Saat 12'de birinci seçildim gece. İşte 2'de kutlamaya gittik arkadaşlarla. 3 gibi falan Erkan Özerman aradı beni. Dedi Çağatay yarın medya yapıma git diye. Böylece medya yapımına Böylece de bir başlamış. hafta sürede anlaştık. Sonra başladım. Çok da keyifli. Ekibim çok iyi insan. Herkes, hepsi çok güzel insanlar. Çok mutluyum onlarla çalıştığım için. Büyükler tarafından, dedeler, babaanneler falan tarafından büyütülen çocuklar daha olgun oluyorlar ileri yaşta. Acaba sizde de öyle bir şey oldu mu? Ya- Herhalde bir kere çok sevildiniz. Siz de öyle sevgi alan veren bir kişiliğe sahipsiniz dolayısıyla. Doğru mu düşünüyorum? Yani tabii ne kadar çok kendinizden yaşça büyük, olgun insanlarla vakit geçirirseniz o da doğal olarak sizi yani olgunlaştırıyor. Onların olaylara karşı bakış açılarını takip ediyorsunuz, gözlemliyorsunuz ya da nerede ne yapmaları gerektiklerine bakıyorsunuz. Siz de çok ince bakmaya başlıyorsunuz hayata ya da diğer konulara. Çok ince detayına kadar incelemeye başlıyorsunuz. Ona göre bir karar alıyorsunuz. Ama anneniz babanız da sizi yani çok efendi böyle 21 yaşında bilmiyorum. Yeni jenerasyon da genelde hakikaten öyle yetiştiriyorlar herhalde. Hiç annenizle babanızla ilgili bir şeyler duymadık. Birazcık da onlardan bahseder misiniz? Annem, babam, ben ilk çocuklarıyım. Bir tane ufak kardeşim var. Kaç yaş aranız? O kardeşi de ben istedim. Çok ama. Okula gidiyorum işte. Arkadaşlarımın kardeşleri geliyor. Diyorlar küçük çocuklar. Bir gün dedim benim niye kardeşim yok ya dedim. 7-8 yaşındayım. İlkokula gidiyorum belki de. Gittim dedim ben kardeş istiyorum dedim. Böyle dikildim başlarına. Çok hani şey yaptım. Kardeş istiyorum, kardeş istiyorum diye. Yalvarmıştım yani resmen. Sonradan oldu. O da benden 7-8 yaş küçük. Çok iyi anlaşıyorsunuz herhalde. İyi anlaşıyoruz bu sıralar. Yani benim işlerden dolayı haftanın siz 3-4 gündür beni tanıyorsunuz. Yani biliyorsunuz yoğunluğumu. Evet. Yani başından beri senenin bu şekilde gidiyor. Uzak oturuyoruz işten dolayı. Çünkü mesafe farkı olunca zaten çok çalışıyorum ve uykum da kısalıyor mesafe çok olunca. Ben de ona göre bir yere taşındım. Ona uygun şartlarda bir yere taşındım. Ailem Avcılar tarafında. Daha sık Haftada- görüşemiyorsunuz. Evet, tabii. bir yani belki iki öyle git gel yapabiliyoruz. Yani görüştüğümüzde de boş günüm bir gün oluyor. O bir günü değerlendirmeye çalışıyorum. Çekim günlerinde görüştüğümüz zaman da gidiyorum. Merhaba nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Bir sarılıyorum, yatıyorum ben diyorum. Sonra sabah kalkıp tekrar işe gidiyorum. Pek muhabbet etme fırsatım olmuyor. Kardeşim de işte benden o da oyunculuğa Merak sardı. merak sardı. 14 yaşında şu an. Ne kadar zamandır çalıyorsunuz gitar? 3 oldu. 3 senedir çalıyorum. Kendim öğrendim. Ya ilk gitar aldım. Birkaç arkadaşım çalıyordu benim. Kimin şarkılarını seslendiriyorsunuz peki? Veya kendiniz mi yazıyorsunuz, söylüyorsunuz? Ya ben kendim yazmaya daha çok çaba sarf ediyorum. Şiir yazıyor musunuz? Şiir yine bir 15 sayfalık şiirlerim var. Size bol dizili, filmli, müthiş güzel günler diliyorum. Çok sağ olun. Herkesin de yeni yılını kutluyorum buradan.